İyi günler. Ben Doktor Özgür Kılıçkesmez, girişimsel radyoloji uzmanıyım. Bugün size bacak damar tıkanıklığından, diğer ismiyle periferik arter hastalığı veya periferik atar damar hastalığından bahsetmek istiyorum. Bacak damar tıkanıklıkları özellikle ileriki yaşlarda erkeklerde daha sıklıkla rastlanan bir damar tutulumudur. Altta yatan sebepler genellikle genetik faktörler, yoğun sigara içilmesi, diyabet yani şeker hastalığı, kan lipidlerinin, yağlarının yüksek olması, yüksek kolesterol seviyeleri bunda genelde etmenlerdir. Hipertansiyon da bazen etki etmektedir. Her damar tıkanıklığı semptom vermez ama belli seviyeyi aşan damar tıkanıklıklarında hastalarda bir takım semptomlar oluşuyor. Tıkanıklık eğer çok ciddi ise en ileri düzeyde ayak yaraları görülüyor. Baş parmakta veya topukta açık yaralar olabiliyor. Bu yaralar küçücük bir nokta şeklinde başlayıp büyüyebiliyor. Üstüne enfeksiyonlar eklenebiliyor. Tıkanıklıklar genelde aortun distalinde, ilyak damarlarda yani karın içi damarlarda ve uyluğun ön yüzündeki damarlarda rastlanıyor. En sık bulgu aslında başlangıç bulgusu intermittent claudicatio dediğimiz, diğer ismiyle vitrin hastalığı dediğimiz hastanın belli bir mesafe yürümesiyle bu ilk etapta örneğin 1 kilometre sonra olabilir. İlerleyen yıllarda gerekli önlemler alınmazsa 500 metreye, 250 metreye, 10 metrelere kadar inebilir. Yani bu mesafeye, kişiye bağlı mesafe dolduktan sonra hastanın baldırlarına bir kramp girmesi, ağrı girmesine sebep olur ve o zaman bu damar tıkanıklı olan hasta durur, dinlenir. Yeterli oksijen tekrar tıkalı damardan kasları doyurduğu zaman tekrar yürümeye başlar. Bu sefer daha kısa yürüyerek günlük temposuna devam edebilir. Ancak çok ciddi yaşam kısıtlayıcı bir hastalıktır. Daha önemlisi ilerleyen dönemde dinlencede, istirahat halinde de ağrıya ve daha kötüsü bacak ayak yaralarına sebep olabilir. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir bunun bu düzeye vardığında. Eğer insanın hayatını kısıtlıyorsa yine tedavi edilmesi gerekir. Ancak tedaviden önce bir takım koruyucu önlemlerin uygulanması önerilmektedir literatürde. Kılavuz dediğimiz bilimsel araştırmalarda bunlar nedir? Hastanın bir defa sigarayı kesinlikle sonlandırması gerekmektedir. Fiziksel aktivitesini gün ve gün arttırması gerekir. Yani ne kadar yürürse o kadar iyi olacaktır. Kan yağlarının düşürülmesi, kilo verilmesi ve tansiyonu da kontrol altına alınmasında çok ciddi fayda vardır. Şeker hastalığının da yine kontrol altında olması faydalıdır. Bunlar yapılırsa olguların birçoğunda tedaviye gerek kalmaz. Ancak bunlar yapıldığında cevap alınamıyorsa veya gerçek hayatta normalde insanlar bunları uygulayamıyorlar maalesef. Arkasından hastalık ilerliyor. İşte bu durumda damarların ya bypass cerrahisiyle açık ameliyatla ya da anjiyo tedavisiyle balonla, stentle açılması gerekiyor. Tabii hangi hastaya ne tedavi uygulanacağı, stent mi balon mu nasıl belli oluyor veya hastaya gerçekten tedavi gerekiyor ama hangi damarda ciddi düzeyde tıkanıklık var? Burada önemli olan çok iyi bir Doppler inceleme yapılması. Doppler incelemenin avantajı tekrarlanabilir, daha ucuz bir yöntem ve uygulayıcı eğer tecrübeli ise çok iyi tanı koydurucu olmasıdır. BT anjiyo veya MR anjiyo da çok iyi yöntemlerdir. Hatta daha iyi görüntüler verirler ama kontrast madde ve X ışını gibi risk faktörleri ve bu hastalarımız genelde yaşlı oldukları için son aşamaya gerekli olduğu hallere bırakılmalıdır. İyi bir Doppler incelemeyle doğru seçimi yapabiliriz. Bu açılma işleminden sonra bacağa giden kan miktarı arttığı için ve oksijenasyon arttığı için yürüme mesafesi hızla artıyor. Eğer açık yara varsa haftalar içerisinde iyileşiyor ve hayat kalitesi ciddi düzeyde artmış oluyor. Bu tedavide genelde ayak bileği damarından veya işte kasık damarından girilerek tedavi yapılıyor. Mümkün olduğunca stent konulmuyor. Balonlar, ilaçlı balonlar, bazen damar tıraşlamayı dediğimiz aterektomi yöntemleriyle bu kireç tabakaları temizleniyor ve akım arttırılıyor. Bu hastalarımızın özellikle dikkat etmesi gereken bu düzeyde ciddi bir damar tıkanıklığı olduğunda 5 sene içerisinde maalesef bu hastalarımızın %20'si kaybediliyor. Bu nedenle az önce bahsettiğim risk faktörlerinin hızla azaltılması ve buna rağmen şikayetler devam ediyorsa tedavinin başlatılması gerekmektedir. Teşekkür ediyorum.